Türkiye'nin yaşadığı en büyük felaketlerden Maraş depreminin ardından Hatay'da yaşamını yitiren Christian Atsu, bu sözüyle hayatına dair çok şey anlatıyor. İnsanlara dair umudunu hiç yitirmeyen Atsu, hayatını pek çoklarına, özellikle imkanları az olanlara yardım ederek geçirdi. Çok sevdiği futbolda bunun için önemli bir araçtı. Premier Lig'de Gana milli takımında oynadı. Onu tanımamızı sağlayan futbola başlaması ise aldığı kritik kararlara bağlı kalmasıyla oldu. Bu şekilde ilerledi. Kolay değildi. Hep zorluk yaşadı. Tanrı'ya olan inancının gücüyle yoluna devam etti. Buna da mecburdu. Atsu 10 Ocak 1992'de Gana'nın başkenti Accra'da ikiz kardeşi Christiana ile beraber dünyaya geldi. Ailesi kalabalıktı. 10 kardeşi vardı. Evde annem ve babamla birlikte 13 kişiydik. Çok az şeyimiz vardı. Ama mutluyduk. Futbola ilgisi 9-10 yaşlarında başladı. Babası onu Feyenoord tarafından kurulan Gana'daki Batı Afrika Akademisi'ne yazdırdı. 12 yaşındayken evinden uzaktaki akademinin yolunu tuttu. Ancak bu babasını son görüşüydü. Akademiye alındıktan 6 ay sonra babası Immanuel'i sebebi belli olmayan bir rahatsızlıktan kaybetti. Aile, babalarının ölüm nedenini dahi maddi imkansızlıklar ve tıbbi yardımın eksikliği yüzünden asla öğrenemedi. Atsu bu kayıpla ilgili şunları söylemişti. O sırada profesyonel futbolcu olsaydım babamın yaşayacağına %100 inanıyorum. Çünkü ona bakardım. Daha iyi bir hastaneye götürürdüm. Ailemle buluştuğumuzda hep bunu konuşuyoruz. Beni oynarken izlemesi en güzel anım olurdu. Benim için bu zor. Çünkü her şeyi benim için feda etti. Ben iyiyken ayrıldı. Bu çok zor. Ama hayat bu. Bu durum belki de Atsu'nun futboldan aldıklarını ihtiyacı olanlar için kullanmasının yolunu kurdu. Babalarının ölümünden sonra Atsu'nun diğer kardeşleri de ailenin geçimini sağlamak adına ülkenin çeşitli yerlerine dağıldı. Bir gün annesiyle birlikte bir kiliseye gitti ve kendine dair önemli fikirleri oradaki karşılaşmayla oluşturdu. O olayı şöyle anlatmıştı. Bir gün kiliseye gittim. Bu sırada 16 yaşında bile değildim. Papaz anneme bir şey söyledi. Çok gençtim ama söyledikleri çok acı vericiydi. Benim için bu yaşta neyin iyi, neyin kötü olduğunu bilmezse belki de bir daha asla büyüyemez demişti. Atsu bunun sonrasında aslında öncesinde de kararlar almaktan hiç çekinmedi. Zor olsalar da. En belirleyicilerinden biri ailesiyle konuşup akademiyi bırakmaya karar vermesiydi. O da aileye yardım edecekti. Evine döndüğünde ise Porto Kulübü'nden gelen bir mektupla karşılaştı. Onun bir maçını izlemişlerdi ve onu denemeye çağırıyorlardı. Kendisi adına büyük bir fırsat olduğu için ailesini bırakıp 2010'da Porto'ya gitti ve para kazanmaya başlayınca da ailesine, ailesinin de dışında Gana'daki pek çoklarına yardım etti. Porto'da ona Afrikalı Messi lakabını taktılar. Top hakimiyeti, tekniği ve oyun görüşü sebebiyle. Ancak Porto'ya geldikten bir ay sonra Rio Ave kulübüne kiralanan Atsu burada 30 maça çıktı ve 6 gol attı. İlk dikkat çekici performansıydı. Sonraki sezonu Porto'da geçiren Atsu önemli bir hamle oyuncusu olmuştu. Bir sonraki sezonda ise Michael Essien'le izlemeye başladığı ve hep hayalini kurduğu Premier Lig'in kapıları açıldı. Transfer olduğu kulüp de Essien'in kulübü Chelsea'ydi. Takip eden 3 yılda Atsu çeşitli takımlara kiralandı ve en sonunda kendine ait hissettiği Newcastle United'a önce kiralık, ardından 2017'de kalıcı olarak transfer oldu. Kulübün Championship'ten Premier Lig'e çıkışına yardımcıydı. 2021'e kadar Newcastle'da kaldı. En iyi performansını da Newcastle'da gösterdi. Bir de tabii ki Gana milli takımında. 2015 Afrika Uluslar Kupası'nda Gana'nın finale çıkmasında pay sahibiydi.
Finalde penaltılarla fil dişi sahiline yenildiler. Ama Atsu hem turnuvanın futbolcusu seçilmişti hem de turnuvanın golünü atmıştı. Atsu başarılı olduğu ve para kazanmaya başladığı andan itibaren ülkesi Gana'ya da yardım etmeye başladı. Hayatındaki en önemli şeyin inancı olduğunu ve Tanrı'nın kutsadığı şanslı insanlardan biri olduğunu söyleyen Atsu, "Bu pozisyonda olduğum için çok şanslı ve ayrıcalıklıyım. Hiçbir şeyim yoktu ve şimdi çok fazla şeyim var. Bu yüzden bir şeyleri geri vermem gerekiyor." zor koşullarda yaşayan, terk edilmiş, çocuk istismarı riskiyle karşı karşıya kalan çocuklar için çalışan Arms Around the Child Derneği'nin Gana elçisi oldu. Gana ve Afrika'daki durumu şöyle açıklamıştı. Gana'ya her geldiğimde işlerin nasıl gittiğini görmek için yetimhaneye gidiyorum. Çocuklar beni gördüklerinde her zaman heyecan duyuyorlar. Gana'da aşırı sıkıntı içinde yaşayan pek çok insan var ve ben onlara biraz olsun mutluluk getirmek istiyorum. Çocukluğum zordu. Afrika'da yaşamak kolay değil. Çok az paramız, çok az yiyeceğimiz var. Gana'daki herkes için her yeni gün mücadeledir. Benim bu mücadelede yanımda ailem vardı. Eğer yalnız olsaydım ne kadar zor olacağını tahmin edebiliyorum. Çocuklara mentorluk etti, onlarla futbol oynadı ve dertlerini dinledi. Herkesin eğitim şansı olsun diye okul açtı. Çocuklarla özel olarak ilgilense de adaletsizliğe karşı da yardımlarda bulundu. Bir keresinde ailesini doyurabilmek için mısır çalan ve hapse atılan 62 yaşındaki bir kadını ve kızını kefaletini ödeyip hapisten çıkardı. Crime Check Foundation organizasyonuyla çalışıp yoksulluk ve çaresizlikten basit suçlar işleyen ve hapse atılan insanlara hukuki yardımlarda bulundu. Onlarcasının hapisten çıkmasını sağladı. Atsu tüm bunları yaparken futbol bir anahtardı. Ona maddi imkan da veren futbolu sevdiğini hep söyledi ve bu konuda da hep gelişmek için çalıştı. Newcastle'da en iyi performansını gösterdikten sonra bir süre Suudi Arabistan'ın El Ried takımında oynadı ve Eylül 2022'de Hatayspor'a transfer oldu. Hatayspor'da sakatlıklar dolayısıyla da forma şansı pek bulamıyordu. Takımdan ayrılmayı ve daha fazla süre alacağı başka bir kulübe gitmeyi planlıyordu. Bunu yönetime de hocası Volkan Demirel'e de iletti. 5 Şubat'ta Hatayspor'un Kasımpaşa'yla maçı vardı. Yine ilk 11'de değildi ama 82. dakikada skor 0-0 iken oyuna alındı. 90+7'deki serbest vuruşta Hatayspor'daki ilk golünü ve aynı zamanda maçın galibiyet golünü attı. Hocası maçtan sonra galibiyeti çok çalıştığını, istediğini ve hazır olduğunu söylediği oyuncusuna Atsu'ya armağan etti. Belki de Atsu'nun Hatay'daki en mutlu günüydü. Ancak 6 Şubat'ta Büyük Maraş depremi binlerce insanımızı ve Atsu'yu da çaresiz yakaladı. Lütfen Allah rızası için bütün insanlar şöyle. Allah rızası için. Artık Antalya yok. Kim bunu savunuyorsun? Kader mi? Tabiat mı? Hayır. Binlerce kişi yaşamını yitirirken Atsu'dan uzun süre haber alınamadı. Ancak depremden 12 gün sonra 18 Şubat Cumartesi günü bulunabildi. Yaşamını yitirmişti. Çektiği zorluklar onu olgunlaştırdı. Etrafında onu ileriye götürecek insanları hayatına sokması için Tanrı'ya dua ederken kendisi de pek çok insanın hayatına dokundu. Onların hayatını kolaylaştırmaya, onları ileriye taşımaya çalıştı. Yaptığı yardım işleri sorulunca söyledikleri, yaptıklarını neden, ne amaçla yaptığını ortaya koyuyordu.